Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve konumuz Arda Güler. Arda Güler Benfica maçı sonrasında yani 79. dakikada oyundan çıktı. Çıkarken de bir tepkide bulundu. Hani neden hep ben diye. İşte Avrupa basını bunu yazdı. Avrupa basınındaki o gazeteler, özellikle İspanyol basınındaki gazeteler, bakın bunun hakkında, Arda Güler hakkında neler yazmışlar, teker teker değerlendireceğiz. Ama öncesinde Arda Güler'i o tepkiye götüren istatistikleri bir değerlendirmemiz lazım. Yani maç boyunca Arda Güler ne yaptı? Çıktığına isyan etti. 70 defa topla buluştu Arda Güler maç boyunca. 79 dakika sahada kaldığını tekrardan hatırlatıyorum. 57 pas, 51 isabetli ki %89'luk bir pas isabet oranı. 3 orta, bu ortalardan da biri isabetli. Bu noktada da maçın en iyi ikinci istatistiğini elde etmiş. Kilit pas, 6 kilit pasla maçın en iyi istatistiği ve 0.29'luk asist beklentisi, ki bir asisti var zaten. Yani döne döne izledik o pozisyonu, Arda Güler'in pozisyonunu. Şut, 2 şutu var, biri isabetli. Bunlar ceza sahası dışından ve rakip ceza sahasında da 2 kez topla buluşmuş. 2 çalımı var, biri başarılı çalım. 7 defa ikili mücadeleye girdi, 3'ünü kazandı ve genel olarak da zaten sahanın her tarafında Arda Güler vardı ve sürekli topu yine dağıtan, pas atan ve yaratıcılık noktasında da sürekli ceza sahasındaki oyuncuları arayan isim Arda Güler oldu. Oyundan çıkarken çok sinirlendi. Yerine Brahim Diaz girdi ki birazdan göreceğiniz haberlerde çok ince detaylar, çok ince dokunuşlar var. Onların hepsini teker teker yansıtacağız. Arda Güler 57 pas atarken 6 anahtar pas, yani kilit pas, en çok kilit pas atan oyuncu oldu. Evet, Fişahes'le başlıyoruz. Fişahes, Arda Güler Alvaro Arbeloa'ya meydan okudu demiş. Bakalım neler yazmış. Real Madrid dün gece Benfica'ya 4-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna doğrudan yükselmek için sadece beraberliğe ihtiyacı vardı. Elemeleri garantileyecek golü ararken Arbeloa Arda Güler'i oyundan çıkarmaya karar verdi. Türk oyuncu bu hamleyi açıkça beğenmedi ve onaylamadığını da gizlemedi. Dahası sürekli neden oyundan çıkarılan kişi olduğunu hep merak ettiğini ağzından açıkça anlaşılıyordu. Ve Arbeloa için oyuncuların güvenine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde Real Madrid'in 15 numaralı oyuncusunun etrafında gergin bir atmosferin oluşması dikkat çekiciydi demiş Fişahes. Buradan Eurospor'a geçeceğiz. Eurospor'da Arda Güler'in Arbeloa'nın çıkarılmasının ardından yaşadığı büyük öfke, jestler, patlamalar, hoşnutsuzluklar diye böyle başlık atmış. Arda Güler Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Real Madrid'in Benfica'ya 4-2 mağlup olduğu karşılaşmanın en dikkat çekici isimlerinden biriydi. Özellikle 78. dakikada Real Madrid teknik direktörü Arbeloa'nın oyundan çıkarmaya karar vermesiyle bu durum daha da belirginleşti. Bu karar Türk oyuncuyu açıkça kızdırdı ve öfkelendirdi. Yedek kulübesine doğru koştu demiş. AS gazetesi ise şöyle bir başlık atmış. Arda Güler değişikliğinden dolayı öfkeli bir şekilde ayrılıyor demiş. Türk oyuncu köşe vuruşu kullanmak üzereyken Arbeloa ile değiştirildiğinde açıkça hoşnutsuzluk ifadelerini sergiledi etrafa. Arbeloa ile ilgili sorun belirtisi ünlem koymuşlar ve Arda Güler Benfica maçının teknik direktör tarafından oyundan çıkarıldığında gözle görünür bir şekilde sinirlenerek sahayı terk etti. Maçın 78. dakikasıydı ve Real Madrid 3-2 gerideyken altın oyuncu korner kullanmak üzereydi. Bu özellikle korner yeteneğine bir gönderme var burada. Arda Güler'in yedek kulübesine doğru giderken Movistar Plus kameraları tarafından kaydedilen net bir şekilde onaylamama hareketi yaptı demiş AS gazetesi. El Desmarque gazetesi de çok kısa, aslında çok uzun yazmamışlar bu noktayı. Çok kısa tutmuşlar. Arda Güler en iyi maçlarından birini oynarken 78. dakikada oyundan alındı ve bu duruma öfkesini dile getirdi. Ve Viente Minutos gazetesi de biraz daha uzun bir haber almış Arda Güler'le ilgili. Bakın. Lizbon'da oyundan çıkarıldıktan sonra Arda Güler'in Arbeloa'ya öfkeli çıkışı her zaman ben, neden ben şeklindeydi. Benfica'ya 4-2 mağlup oldular ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden elenerek playoff'a düştüler.
Dahası Real Madrid'in yeni teknik direktörü Arda Güler'in ilk düşmanı oldu demiş Vicente Minitos. Burası çok dikkat çekici. İlk düşmanı oldu. Genç Türk orta saha oyuncusu Madrid'in 3-2 geride olduğu maçın 78. dakikası 2 gole asist yaptıktan sonra oyundan çıkarılınca çok sinirlenerek sahayı terk etti demiş. Her zaman ben diyerek sahadan asık suratla ve çılgınca el kol hareketleri yaparak ayrıldı. Bu Arbeloa'nın kararına duyduğu hoşnutsuzluğu açıkça gösteriyordu. Dahası maçın bitiş düdüğünün ardından doğruca soyunma odasına giden tünele koştu demiş Vicente Minitos gazetesi ve en önemli gazetelerden biri olan Marca gazetesine geçiyoruz. Marca'da şöyle bir başlık atmış. Arda Güler'in Arbeloa oyundan çıkarılmasına duyduğu öfke. Şimdi burada aslında şöyle bir şey var. Marca gazetesi sadece bu oyundan çıkarılışı değerlendirmemiş. Bundan sonrasını da değerlendirmiş. Yani neler oldu? Real Madrid ilk 8'e girememe riskinin çok yüksek olduğunu farkında olarak beraberlik arayışındaydı. Arbeloa Real Madrid'in 3. golünü bulmak için 78. dakikada 3 oyuncu değişikliği yaptı. Bunlardan biri de Arda Güler'di. Türk oyuncu sahada gözle görünür şekilde, öfkeli bir şekilde ayrıldı. Movistar kameraları, ki hep Movistar kameralarını söylüyorlar, orta saha oyuncusunun yedek kulübesine doğru bakarken onaylanmayan hareketler yaptığını kaydetti. Memnuniyetsizliğini gizlemeye çalışmadı diyor Arda Güler. Arda Güler ikinci yarıda çok aktifti. Oyunu başlattı. Mbappe'nin ikinci golünü atması için mükemmel bir geri pas verdi. Ancak Real Madrid teknik direktörü Brahim ile ceza sahasına daha fazla hız ve varlık katmayı da hedefliyordu. Diğer değişiklik ise birkaç dakika önce zorlandı açıkça görünen Hüseyin'in yerine Alaba'nın oyuna girmesiydi ki burada da bir hoşnutsuzluk var. Onu da belirtmişler. Asıl önemli olan, asıl vurucu olansa Marca gazetesinin şu cümlesi. Tam olarak Arbeloa'ya göndermişler bunu. Arbeloa'nın oyuncu değişiklikleriyle umduğu tepki bir türlü gerçekleşmedi. Benfica tehditkar ataklarına devam etti ve Real Madrid maçın son düdüğüne kadar neredeyse hiç net gol fırsatı yaratamadı. Yani Arda Güler gibi yaratıcı oyuncunu çıkarınca yerine işte ben hızlı oyuncu alayım da oradan daha iyi dribling yaparım olmuyor. Önce bir takım oyunu. Çünkü karşında zaten iyi bir maç çıkaran Benfica vardı ki son haftaların en iyi Benfica'sıydı bence. Mourinho'yu da iyi kutlamak lazım. Hani teknik açıdan artık Mourinho'nun devri geçse de başka noktalarda özellikle motive etme noktasında hala bir cevher adam yani ve çok iyi motive etmiş takımı buraya, kitlemişler ve Real Madrid'i 4-2 yani inanılır gibi değil yani. O kaleciye tepki göstermişlerdi bir dakika önce. O kaleci o motivasyonlu, bakın öyle bir tepki geliyor ki yani normalde başka bir kaleci olsa yerin dibine girer. Ne yaptım ben, zaman geçiriyorum farkında değilim diye. Hiç motivasyonunu bozmuyor. Gitti gol attı yani. Bu çok olunabilecek bir şey değil. Bu tamamen teknik direktörün oyuncuların nasıl hazırladığıyla alakalı bir şey. Ve tabii ki Arbeloa en büyük yanlışlardan birini yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Xabi Alonso'nun yaptığı yanlışları yapıyor. Kendisinin takımda tabii ki çok da böyle uzun yıllar bir hayali yok anlaşılan ki belli dengeleri oturtmak için de kendine yeterli gücü göremiyor diye düşünüyorum. Yine Arda Güler'i çıkarayım ben. Birini çıkarmam lazım çünkü. Yani bir kişiyi oyundan çıkaracağım. Yani yeni birini katayım. Kim? Arda'yı çıkarayım yani. Ama işte olmuyor. Bak Vinicius Junior Barcelona maçında tepki göstermişti. Bir daha hiç oyundan çıkmadı adam akıllı. Öyle bir iki tane bir şey oldu, öyle çıktı. Ona çok önemli dakikalar değil. Şimdi Arda Güler aynı tepkiyi gösterdi. Belki de Arda Güler'in bu tepkisi yani onun için de olumlu olur. Bundan sonra ilk akla gelen isim Arda Güler olmaz. Ama Avrupa basınındaki haberler böyleydi. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Muhtemelen bu daha çok su kaldırır. Daha çok üstünde dururuz bu olayın. Özellikle hafta sonuna doğru. Yani hafta sonu maçlarına doğru veya o maçlardan sonra hepsini teker teker değerlendirmeye devam edeceğiz. Yorumlarda buluşalım. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Sağlıcakla kalın.